Foralux'tan tüm saat severleri bir kez daha selamlıyoruz. Burak Bayram'la beraber yine kamera karşısında video incelemelerimize devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Defi El Primero 21. Konyalı Saat'e teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir haftadır, bir haftayı da geçti hatta saat bizde. Denemelerimizi yapıyoruz. Burak'tan da şimdi yorumlarını alacağız saatle ilgili. Memnuniyetle. Ben senden öncelikle yani kalibrenin detaylarına çok girmeden onu biraz sonra konuşuruz. Bir haftalık 10 günlük süre içerisinde saatte seni en çok etkileyen, en çok senin için öne çıkan özelliklerini öğrenmek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu benim bu saatle ilk tanışmam değil. Aslında Konyalı Saat'ten daha önce ben bunu siyah seramik olan versiyonunu da kullanmıştım. Evet, dolayısıyla aynı saatin titanyumunu da kullanmış olmak benim için büyük bir ayrıcalık oldu tabii. Bunu birinci elden kıyaslayabiliyorum. Benim için saatin en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi öncesinde farklı bir versiyonunu kullanmış biri olarak saatin titanyum olması. Çünkü 44 mm çapında ve 14,5 mm yüksekliğinde bir kasa. Biraz büyük havaleli bir saat. Aynen öyle. Titanyum olduğunda gerçekten kolda son derece konforlu bir hal alıyor. Yani takıp unutuyorsun ve gün içinde hiçbir şekilde en ufak bir rahatsızlık duymuyorsun. Bence en güzel özelliklerden biri bu. Peki biz El Primero'nun özelliklerini aşağı yukarı biliyoruz ama bu saatte çok öne çıkan çift eşapman özelliği var. Evet. Bunu da bir kısaca açıklasan kullanıcılara. Anlatayım onu da. Yani öncelikle şöyle tabii. El Primero dünyanın ilk otomatik kronograf kalibrelerinden biri. İnsanın elinde böyle bir know-how olduğu zaman tabii ki bunun üzerine bir şeyler inşa etmek çok daha kolay oluyor. Zenit de bu tecrübeyi gayet başarılı bir şekilde kullanmış. Bunun içinde iki tane eşapman var Serdar. Bunlardan bir tanesi 5 Hz yani 36.000 VPH. Bizim El Primero'dan tanıdığımız high bit eşapman. Bir de 50 Hz yani 360.000 VPH modunda çalışan, frekansında çalışan bir kronograf modülü var. Bu 1/100 saniye hassasiyetinde ölçüm yapabilen nadir mekanik kronograflardan biri. Yani gerçekten bunu 44 mm çapında bir kasanın içine koyup güzel, sağlıklı çalışır hale getirebilmek büyük bir mühendislik başarısı. Zenit de bunu son derece güzel bir şekilde yapmış. Hem teknolojik hem de şık olarak. Evet, şıklık da çok önemli çünkü o saniyenin %1'ini ölçen kolu kronograf butonuna bastığında seyretmek de ayrı bir keyif. Hatta hepimiz bunu yavaş çekimde çekip Instagram'da aynen sosyal medyada paylaşıyoruz. Aynen öyle. Peki saatin görüntüsüne, kozmetik özelliklerine gelince aslında benim genel anlamda da izleyicilerle, bizi takip edenlerle paylaşmak istediğim bir şeydi bu. Bir iskelet kadran, open work, open heart, bu şu böyle bir şey var. Yani biz baktığımız zaman altta kalibreyi gördüğümüzde bu saat, bu model iskelet diye tanımlanabiliyor mu? Yoksa bunu neye göre ayırıyoruz? İskelet tabii geçtiğimiz özellikle 10-15 yıl zarfında bir hayli popüler olmuş bir konsept, bir tarz, öyle söyleyeyim sana. Zenit El Primero Defi 21 özelinden konuşacak olursak evet elimdeki bir iskelet kadran. Bunu her şekilde görebiliyoruz. Çünkü neredeyse kadranın tamamı perfore edilmiş durumda. Sadece sub-counter dediğimiz kronograf alt sayaçlarının etrafındaki çerçeveler, chapter ring dediğimiz çerçeveler kalmış. Dolayısıyla buna baktığımızda evet gerçekten iskelet bir kadran görüyoruz. Open Art ya da Open Work dediğinde ise genelde bu yine aslında Zenit'in isim babası olduğu ve önderliğini yaptığı bir akım. Eşapmanın tam üzerine denk gelen kısımda kadranda perfore bir delik açılıyor ve oradan eşapmanın tıpkı bir kalp atışı gibi izlenmesi sağlanıyor. Yani Open Work ya da Open Art'la iskelet arasındaki farkı bu şekilde tanımlayabiliriz. Peki iskelet kadranlarda kaliteyi belirleyen ne? Yani bazı markaların iskelet kadranları inanılmaz fiyatlara satılıyor. Diğer taraftan daha uygun, daha ekonomik fiyatlara bulabileceğimiz iskelet kadranlar da var. Yani bu farkı belirleyen en önemli detay nedir? Aslında orada durum şöyle. Sadece iskelet kadran olarak değil, iskelet kadranın altından gözüken mekanizma olarak da bakmak lazım. Evet, bir de o var. Yani bir saat iskelet konseptinde yapıldıysa eğer mekanizmanın da bu şekilde olması gerekiyor. Ki bu değerini oldukça arttıran bir şey. Çünkü siz başka bir mekanizma tasarlamak zorunda kalıyorsunuz. Yani köprülerin içini boşaltıyorsunuz, baskının içini boşaltıyorsunuz. Hatta tulumbanın kapağını dahi şeffaf yapanlar var. İçindeki zemberiyi görebiliyorsunuz. Yani bunlara baktığın zaman bu skeçten olmasa bile mevcut platformdaki kalibrenin alıp tek tek ince ince işlenip yeni bir kalibre haline gelmesi demek. Bu da direkt olarak tabii fiyatını arttırıyor. Aslında kalibre kadranın neredeyse bir parçası oluyormuş bile. Aynen öyle. Kadran olmadığı için kadranın dış kısmına saat ve dakika skalası sadece ekleniyor. Saatin zamanla okunabilmesi için. Onun dışında gördüğün her şey şeffaf kalıyor. Evet. Şimdi Defi El Primero 21'in senin de daha önce kullandığın modeli de
dahil. Bununla beraber her modelin kauçuk ya da deri kayışlı da kullanmak Evet, mümkün. Defi El Primero 21 bir tane seçmen gerekse bütün detaylarını belirterek hangisini seçerdin? Ben kullandığım siyah seramiği çok beğenmiştim. Ama şöyle Full söyleyeyim. seramik tabii, bileziği de seramik. Bileziği de seramikti. Yani biraz kontrast olması açısından tahmin ediyorum benim en çok hoşuma gidecek olan tip titanyum olup da kauçuk mavi kayışlı olan. Çünkü içindeki mavi detaylarla güzel bir kontrast oluşturur. Biraz o zıtlık saatin kasasının ve kadranın daha ön plana çıkmasını sağlar diye düşünüyorum. Muhtemelen benim en çok hoşuma gidecek olan kompozisyon olurdu. Evet. Son dönemde neredeyse çok markanın bu quick strap change yani çabuk değiştirme özelliğiyle saatler çıkardığını görüyoruz. Olmasını ister miydin yani? Senin için önemli bir detay olabilir miydi? Ben çok uzun zamandır saatlerin kayışlarını değiştirdiğim için yani gerek panel olsun gerek temizlik için diğer saatler yani zor. Elim alışkın açıkçası. Ben zaten kendim çabuk değiştiriyorum. Kendim çabuk değiştiriyorum. Bir zarar da vermem ama kullanıcı dostu olması açısından evet yani böyle bir imkanın olması tabii ki ortalama standart kullanıcılar için çok faydalı olur diye düşünüyorum. Ki Zenit de son dönemde çıkardığı bayan saatlerinde özellikle kullanıyor saatlerinde. Evet. Fiyat performansı nasıl biliyorsun? Bu kendi yani belirlenen liste fiyatını, retail fiyatını sence hak eden bir model mi? Ben kesinlikle belirlenen liste fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Yani otomatik kronograf olarak zaten bunun özelliklerini sunabilen çok az saat var. Neredeyse yok denecek kadar az. Kaldı ki arkasında Zenith gibi bir marka var. Primero gibi bir koleksiyon var. Ben kesinlikle fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Bir şeyleri değiştirmen gerekseydi senin bu modelde nerelere el atardın? Açıkçası kozmetik olarak çok fazla bir değişiklik yapmak istemiyorum ama belirtmek istediğim bir husus var. Burada bir tane güç rezerv göstergesi var. Bu güç rezerv göstergesi kronograf eşapmanına ait. Aynen öyle. Yani ben açıkçası bir de en azından normal saat zaman tutma fonksiyonuna hükmeden eşapmanın da ne kadar power reserve'ı kaldığını gösteren bir gösterge isterdim. Yani tabii şimdi birini otomatik kurduğu için belki koymamış olabilirler. Ama benim de eğer elimde bir fırsat olsaydı o power reserve'ı hani birine kullanmam gerekseydi normal saatinkine kullanırdım diye düşünüyorum. Evet. Çünkü kronografın power reserve'ı yani ne kadar faydalı, ne kadar kullanışlı bir özellik onu ya da kronografı ne kadar uzun süre çalıştırıyoruz saatlerde yani, o da var. Yani. Aynen öyle. Peki Burak çok teşekkür ediyorum. Video incelemelerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olun, bizleri takip edin. Saatlerle ilgili incelediğimiz ya da incelemediğimiz saatlerle ilgili sorularınız varsa bize sosyal medya kanallarından ya da e-mailden ulaşabilirsiniz. Şimdilik Burak'a çok teşekkür ediyoruz ve görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.